Merhabalar efendim. Bugün haset, kıskançlık ve fesatlık duygularından bahsedeceğiz. İnsanın içerisinde bulunan duygu durumudur bu. İnsandan bağımsız değildir aslında. Sosyal statümüzden, insan ilişkilerimizden, eğitim seviyesinden, kültür seviyesinden bağımsız şekilde değerlendirmek durumundayız. Çünkü istisnasız hemen hemen her insanın içerisinde var olan bir duygu durumudur. Bunun toplumdan topluma da çok farklılık gösterdiğini de söyleyemeyiz. Hemen hemen her toplumun içerisinde var olan bir duygudur. Yani Türkiye'de var, Almanya'da yok veya İngiltere'de yok diyemeyiz. Hemen hemen insanın içerisinde var olan bir duygudur. Yönlendirmesi farklı konu, onu konunun da devamında işleyeceğiz. Meselenin özüne baktığımızda aslında bu duygu durumu ilk insanlığa kadar dayanır. İlk insan olan Adem ve Havva'nın ilk iki oğlu Habil ve Kabil kardeşlere kadar dayanır. Çiftçi olan Kabil, çobanlık mesleğiyle uğraşan kardeşi Habil'i kıskandığı ve ona karşı haset duyguları beslediği için bir süre sonra bu duygu nefrete doğru taşımıştır. Kabil'i ve kardeşi Habil'i öldürerek cehennem azabıyla cezalandırılmıştır Kabil. Aslında daha önce videolarımıza bakarsanız orada da göreceksinizdir. Nefisten, insan nefsinden, nefsin emarelerinden çok detaylı şekilde bahsettik. Dolayısıyla haset, kıskançlık ve fesatlık duyguları da aslında insan nefsinin bir ürünüdür. İnsanın sahip olmak isteyip de sahip olamadığı dünyevi şeyler, her şey olabilir, şeylere bir başkasının sahip olduğunu görmese onu içten içe haset ve kıskançlığa doğru sevk etmektedir. Bu duygu durumu aslında sosyolojide çok farklı şekillerde de tanımlanmıştır. Mesela kıskançlık farklı şekillerde tanımlanmıştır. İşte bakıldığı zaman özenme, gıpta etme, imrenme, ona karşı hayranlık duyma gibi duygular da aslında aynı kalıp içerisinde değerlendirilse de sosyolojide farklı tanımları vardır. Çünkü evet, haset ve kıskançlık birbiriyle bağlantılı duygulardır. Yalnız kıskançlığı farklı şekillerde de görebiliriz. Örnek veriyorum, evli bir kadının kocasını kıskanması, erkeğin karısını kıskanması, kardeşlerin işte Habil ve Kabil durumunda olduğu gibi birbirini kıskanması gibi farklı durumlarda söz konusu olabilir. Gıpta ile bakma daha çok özenme, ona karşı bir hayranlık duyma, onun yaptığı işi yapmaya çalışma. Bir noktada da aslında insanı teşvik eden duygulardır bunlar, kıskançlık ve özenme. Çünkü hani o yaptı, ben daha iyisini yapmalıyım şeklinde de insanı aslında teşvik eden de bir duygudur. Yalnız bu duygu durumu farklı noktaya kaydığında, yani insana ve insanlığın kendi özüne zarar vermeye başladığında hasete doğru kaymaya başlar. Biz bugün bu konuyu haset eksenli değerlendirmek istiyoruz efendim. Haset duygusu efendim, bu duygulardan, kıskançlık, özenme, imrenme duygularından bağımsız şekilde bende yok, onda da olmasın yıkıcılığını taşır. Ben daha iyisini yapmalıyım kısmı biraz daha insanı çalışmaya, gelişmeye teşvik etse de hasette bende yok, onda da olmasın yıkıcılığını taşır. Aslında haset aklınıza gelebilecek her şeye dair olabilir. Bir insanın şanını, şöhretini, onda bulunanları, evini, arabasını, eşini, sevgilisini, giydiği kıyafeti, yaptığı makyajı kadar haset edilebilir. Yani bende yok, onda da olmasın. İşte ben yapamıyorsam o da yapmasın gibi bir noktaya doğru gider. Ve bilinen bir yanılgı da şu: insanın çok yakınında olanların haset etmeyeceğini veya onlara haset duygusu beslenilmeyeceğini düşünse de bu bir yanılgıdır. İnsan aslında herkese karşı
haset duygusu besleyebilir. Hatta en yakınlarda daha sık görürüz bunu. Annenin kızına duyduğu duygudur, hasettir. Mesela ben okumadım, kızım da okumasına gelebilir bu duygu. Ve ben evlenmedim, bir başkası da evlenmesin. Ben yapamadım, bir başkası da yapmasına kadar gidebilir bu konu. Hatta daha sıklıkla biz bunu aile içerisinde görüyoruz. Yani aile, yakın akraba, yakın çevre, arkadaşlar, uzun süreli ilişkilerde daha sık karşımıza çıkıyor haset etme. Annenin kızına duyduğu, kızı annesine duyabilir, baba oğluna duyabilir, oğlu babasına duyabilir. Kuzenler arasında çok sık rastlarız mesela. Arkadaşlar, çok yakın arkadaşlar arasında bu duygu durumuyla karşılaşabiliriz. Ve en sıklıkla dediğim gibi bu karma içerisinde söz konusudur. Yakın akraba, yakın çevre gibi. İşin aslına bakarsanız efendim, insanı insan yapan birden fazla duygu vardır. Arzu, istek, kaygı, korku, sevgi gibi duygular insanı insan yapan duygulardır. Yalnız ilk 6 ayda tanıştığımız, aslında ilk duygumuz, en önce yaşadığımız duygu haset duygusudur. Çocuk ilk 6 ayda anneyle kurduğu, annenin memesiyle kurduğu ilişkide aslında haset duygusuyla tanışır. Haset duygusu öyle bir şey ki çocuk o evrede o memenin kurumasını dahi ister. Çünkü aslında haset ben ve ötekiyle kurduğumuz, beni ve ötekini ayıran da bir duygudur. Yani ben başka bir bireyim, o başka bir birey. Yalnız o ilk 6 aylık evrede aslında bizim ilişki kurduğumuz, yeme içme mekanizması olarak gördüğümüz anne figürünün öteki olduğunu çok idrak edemiyoruz. Onunla bir bütün olduğumuz duygu durumundayız aslında ilk 6 ayda. Onu ayırmaya başladığımızda aslında ben ve ötekini de ayırmaya başlıyoruz ve bu duygu aslında bizi diğerlerinden ayıran da bir duygudur. Yani beni ben yapan ve beni diğerlerinden ayıran bir duygu olarak görülür. İnsan nefsinin temelinde, çok temel, hatta en temel duygudur diyebiliriz. Sevgiden önce yaşadığımız bir duygudur haset duygusu. Çocukluk evresinde yaşadığımız bu duygu durumu aslında kendini sevgi, kaygı, devamında öğrenmeyle beraber korku gibi duygularla devam eder. Yani yerini başka duygular almış olsa dahi bu duygu insan içerisinde varlığını korumaya devam eder. Bu duyguyu tetikleyen en temel etmenlerden bir tanesi de kişinin bir başkasıyla kendisini sürekli kıyaslıyor olması. İşte o kıyaslama neticesinde bu duygu sürekli tetiklenir ve kendini tekrar eder. Bu nedenledir ki ısrarla çocuklarınızı bir başkasıyla kıyaslamayın diyoruz, kimseyle kıyaslamayın diyoruz. Çünkü çocukluk ve özellikle ergenlik döneminde sürekli birileriyle kıyaslanan çocuklarda bu duygu durumu devam ediyor. İşte komşunun kızı bulaşıkları yıkıyor, evi çekip çeviriyor. Sen daha bir bulaşık yıkayamıyorsun. Falancanın oğlu tıp kazandı. Sen ne yapıyorsun? Filancanın oğlu kaç puan aldı? Bak sen alamıyorsun. Gibi bunu çoğaltabiliriz. Falancanın oğlu filancanın kızı gibi çoğaltabiliriz. Kıyas devam ettiği müddetçe insan yetişkinlik evresinde de kendisini sürekli birileriyle kıyaslama ihtiyacı ve gereği duyar. Onun koltuk takımı, onun evi, onun arabası, onun kocası, onun karısına kadar gidebiliyor bu iş ve tehlikeli boyutlara varabiliyor efendim. Efendim buradaki asıl mesele bu duygu durumunun varlığı değil, ilişkilerimize, sosyal ilişkilerimize yansımasıdır, davranışlarımıza yansımasıdır aslında. Bende yok, onda da olmasın yıkıcılığı bir süre sonra kişinin kendisine veya odak noktasındaki kişilere zarar vermeye kadar taşıyabiliyor konuyu.
Şu vakalara rastladım incelemelerim esnasında. Sırf eltisine duyduğu haset duygusundan dolayı kocasının kardeşiyle aldatabiliyor. Yani eltisinin kocasıyla aldatabiliyor. Sırf komşusuna haset duyduğu için onun kocasını elinden almaya çalışan alan vakalara rastladım. Mesela başkasının karısına göz koyan ve onun karısı benimkinden daha güzel diyen vakalara da rastladım. İşte onun kocası benim kocamdan daha iyi, onun hayatı, onun yaşantısı benim yaşantımdan daha iyi, onun kocası daha güzel seviyor, daha güzel muamele yapıyor gibi. Mesela onun sevgilisi, özellikle arkadaşlar arasında bu sevgili muhabbeti çok yoğundur. Sırf ona haset duyduğu için onun elindekini almaya çalışan vakalara rastladım. Bu zarar vermeye, hatta çok daha vahime, yuva yıkmalara, cinayete kadar, intihara kadar varabiliyor bunun neticeleri. Çok vahim neticelerle karşılaşabiliyoruz bunun sonucunda. Bu duygu ancak ve ancak eğitimle şekillenebilir. Eğitimle bu duyguya yön verilebilir. Yani bu duyguyu inkar etmeyeceğiz, varlığını kabul edeceğiz ve bu duyguyu eğitimle doğru yere kanalize etmeye çalışacağız. Özellikle sosyokültürel yapısı gelişmiş olan ülkelerde bu duygu durumu daha çok gıpta ve özenmeye doğru yönlendirilmektedir. Örneğin orada veya batılı bir toplum veya sosyoekonomik anlamda gelişmiş olan bir toplumda biri bir proje mi yaptı veya bir iş mi yaptı, İlk olarak tebrik edilir. Öncelikle seni tebrik ediyorum denilir ve teşviktir de bu bir taraftan, daha iyisini yapması açısından. Daha sonra bakılır ne yaptı, nasıl bir çalışma yaptı, bu çalışma başka hangi yönlere evrilebilir, ben daha iyisini nasıl yapabilirim şeklinde ilerler batılı, yani ekonomik anlamda gelişmiş olan toplumlarda. Bu da kişisel ve toplumsal gelişimi beraberinde götürür. Yani geri kalmaktan gelişmek daha mantıklı görünendir. İşte bu duygu durumunu doğru yönlendirdiği için batılı toplumlar gelişmişlik düzeyleri bizim gibi olan, sadece bu Türkiye'ye özgü bir durum değil, bizim gibi olan doğulu toplumlara nazaran gelişmişlik düzeyi yüksek oluyor. Bizde ise özellikle köy, kasaba gibi, küçük mahalle gibi daha dar alanlarda haset ve fesatlık duygusu çok daha yaygındır, yaygın görülür. Çünkü bizde o yapmıyorsa, yani kendisi yapmadığı bir şeyi bir başkasının yapmasına çok tahammül edemiyor. Bizde durum tam tersi. İşte başımıza icat çıkarma, yeni bir şey yapma, yapacaksın da ne olacak, dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi rahatının bozulmasını istemediği için o duyguyla hareket ederek yapılacak olan eylemi işine yarıyor olsa bile, yani onu geliştiren bir şey olsa bile yapılmasına çok müsaade etmiyor. Bende yoksa benim işime yarıyorsa dahi olmasın. Yani benim işime yarayacaksa dahi olmasın duygu durumunu taşıyor aslında bizim gibi toplumlarda. Bu sadece bizde değil. Bizim gibi Doğulu ve Orta Doğulu toplumların genelinde var bu. Örnek veriyorum, gelişime kapalı olmasından kaynaklı. Yani konfor alanını terk etmek istemeyişinin de bunda etkisi var. Bundan dolayı da yeni bir şey üretemiyoruz. Bana faydası olacaksa dahi olmasın. Yani bende yoksa onda da olmasın. Bana faydası yoksa dahi olmasın. Dolayısıyla bir gelişim gösteremiyoruz. Yeni bir şey yapamıyoruz. İcat çıkartamıyoruz. İcat çıkartanı da engelliyoruz. Neden? İşte bu duygu durumunun bize yaptığı o duvar, önümüze ördüğü o duvar bizim icat çıkaramamamıza, bir şey yapamamamıza engel aslında. Bu da gelişime kapatıyor toplumları. Gelişemiyoruz, değişemiyoruz, dönüşemiyoruz, dünyaya entegre olamıyoruz ve
Ekonomimiz gelişmiyor. Yine bize zarar aslında. Yani o zararı da kabul ediyor. Yani zarar aman yapmasın da, yani o kadar ki hasret ediyorum. Yani o yapmasın, icat çıkarmasın. İcat çıkartamıyoruz, dolayısıyla da gelişemiyoruz. Gelişime kapalı oluyoruz. Bakın, bizim toplumumuzda arkadan gelen boynuzun büyümesini istemiyoruz. Önümüze geçmesinden korkuyoruz efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.